Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle saturation ve vibrance arasındaki farka değineceğiz. İkisi de sanki aynı şeyi yapıyormuş gibi gözükse de aslında farklı mantıkla çalışırlar. İkisi de fotoğraftaki renk yoğunluğunu arttırmaya çalışır. Ancak farklı bir mantıkla. İsterseniz hemen gelin örneklerle anlatalım. Örnekte görüldüğü gibi görselim var ve ben bu görsele biraz saturation vermek istiyorum. Burada gördüğünüz saturation panelinden kursörümü sağa doğru çektiğimde bakın fotoğraftaki her bir rengin doygunluğu artıyor. Fakat ben bu değeri abarttığımda bizim posterization yani posterizasyon dediğimiz bir hata meydana geliyor. Bu hata renklerin olabildiğince patlayarak zıt bir şekilde birbirinden ayrılmasına anlamına gelir. Bunu gözünü kapatalım ve bir de gelin vibrance verelim. Aynı şekilde Vibrance'ı da sağa doğru çektiğimde bakın görselde doygunluğum artıyor ancak her yerin doygunluğu artmıyor. Vibrance, saturation'dan farklı olarak posterizasyonu engellemeye çalışır ve cilt renklerini korumaya çalışır. Sadece doygun olmayan renkleri arttırmaya çalışır. Bunun gözünü kapatıp baktığımızda bakın cilt tonlarına dokunmamış ama arkadaki doygun olmayan bitki ve çiçeklerin doygunluğunu arttırmış. O zaman şöyle bir tanım yapabiliriz. Saturation bir görseldeki tüm renklerin doygunluğunu arttırırken Vibrance posterizasyondan kaçınarak cilt renklerini bozmaktan kaçınarak sadece doygun olmayan renklerin doygunluğunu artırır diyebiliriz. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Neden buradaki saturation'ı kullanmadın da buradaki saturation'ı kullandın? Öncelikle şunu söyleyelim. Photoshop'ta bir şeyin aynı isimli olması aynı mantıklı çalıştığı anlamına gelmez. Bu iki saturation da birbirinden farklı algoritmalarla çalışırlar. Arka planda farklı renk modelleri kullanırlar. Buradaki saturation, vibrance'a olabildiğince yakın sonuç verir. Deneyelim isterseniz. Buradaki değeri sıfırlayalım ve bakın saturation'ı arttıralım. Biraz önceki saturation'la aynı sonucu vermedi. Gelin şimdi farklı bir örnek üzerinden konuşalım. Burada görüldüğü gibi kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere RGB renk modelim var. Ve gelin bunun üzerinden bir test yapalım. Öncelikle şuradaki Color Sampler aracımı alarak 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 nokta atıyorum. Bu 3 noktanın renk kontrolünü buradaki info panelinden kontrol edeceğim. Bakın 154 değerim var. 154 kırmızı, 154 yeşil ve 154 mavi. Bakalım biraz önce söylediğim o iki saturation'ı farklı uyguladığımız zaman ne olacak? Şimdi gelelim önce ilk saturation'ı uygulayalım ve %100 yapalım. Info'ya geldiğimde bakın 154 olan değerin 254 yani tam değere ulaştığını ve %100'lük bir doygunluk sağladığını görebiliyorum. Şimdi gelelim Vibrance'a gelelim ve buradaki saturation'ı kullanalım. Tekrar infoya baktığımda bakın 154'ün 180, 154'ün 166, 154'ün 191 olduğunu görüyoruz. Yani ortalama 30 birimle 40 birim arasında arttırıldı. Gördüğünüz gibi iki saturation'da aynı mantıkla çalışmadı ve aynı etkiyi vermedi. Böylelikle iki özelliğin de görüntüm üzerinde ne etki yapacağını bilirsem daha doğru sonuçlar elde edebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.